Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Mevsimin ruhuna uygun parçalar örmeye devam ediyoruz. Bu videoda da yine şal hırka öreceğiz. Hırkada Mirafil Monet Batik'i kullanıyorum ama bu ipin şu an piyasadaki durumunu bilmiyorum. Benim elimde vardı, onu değerlendirmek istedim. Siz de elinizde kalan ipleri bu projede rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Ben renk geçişli bir ip olduğu için hiçbir sırasında renk değiştirmeden gelişi gibi örüyorum. Siz de farklı bir renk geçişli ipi, kek ipleri kullanabileceğiniz gibi kendiniz de renk geçişlerini oluşturabilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi ben elimdeki ipten size bir miktar söz etmek istiyorum özelliklerinden. %100 akrilik bir ip. 150 gramı 547 metre. Orta kalınlıkta bir ip diyebilirim. Hırkamın bütününde 3.75 milim tığ kullanacağım. Elinizde ara numara olmayabilir. 4 milim tığ kullanmanızı öneririm. Aynı özelliklere, aynı dokuya sahip bir ip kullanıyorsanız şayet. Ama siz yine de ipinize ve elinize göre tığınızı değerlendirmelisiniz. Bu projede böyle kocaman bir parça hanım dilendiğe ihtiyacımız olacak. Yani babaanne karesi dediğimiz motiften örerek başlıyorum. O şekilde de büyütüyorum. Kaç sırada dilediğim ölçüye ulaşırım tam olarak şu an kestiremiyorum. Ama tabii ki video ilerledikçe size bunun bilgisini vereceğim. Niyetim şöyle 110 santim civarı. Tabii üstüme de deneyerek göreceğim ilerledikçe. Size o vakit tam ölçü vereceğim ama şöyle 110 santimlere doğru bir ölçüde çalışmayı planlıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Beraberce başlayalım. Nasıl ilerlediğimi size göstereyim. Şimdi bu benim ilerlediğim parça. Şimdi birlikte de başlıyoruz hemen. Bu köşeye geldiğimde 3 tanesini örmüştük. Diğer 3 taneyi ördüm. Burada yine bir zincir çektim. Tığın üstüne ipimi alıyorum ve burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesinden batıp kaydırarak yine yukarıya çıkıyorum. Bir zincir yükseldim, döndürdüm, arkasından aldım ve yanına 2 tane daha ördükten sonra ikili trabzanımı arada bir zincirle diğer boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı boşluğun içine çalışıyorum. Şimdi artık bütün parçamı aynı mantıkla örerek devam edeceğim. Aralarda bir zincir, köşede 2 tane üçlü trabzan, arada 2 zincir. Hemen şimdi diğer ilerlettiğim parçanın üstünde göstermek istiyorum size. Başka hiçbir yapacağımız işlem yok burada. Her sırayı kaç sırada tamamladığımı ilerleyip istediğim ölçüye geldiğimde sizlere söyleyeceğim. Ben parçayı tamamlayıp geliyorum. Kare parçamı hanım dilendi motifi gibi başlayıp 110 santime kadar ördüm. Ben 110 santime 46 sıra ile ulaştım. Yatırdığımda ölçüsü dediğim gibi 110 santim. Bir kenarını açık bırakarak geldim. 46. sıranın 3 kenarını ördüm. Bir kenarı açık. Çünkü şimdi onu katlayarak şu şekilde sağdan ve soldan bu açık bıraktığım sıradan alt tarafa sık iğne kaydırma yöntemi gibi teknikleri kullanarak birleşebiliriz. O şekilde birleşerek ilerleyeceğim. Ya da bu son kenarı da tamamlayıp daha sonra dikerek de içten benim yaptığım işlemi siz dikerek de oluşturabilirsiniz. Hiç fark etmez, nasıl arzu ederseniz. Şimdi ne kadar kısmını katlayacağımı hem sıra olarak vereceğim ama sıra olarak tutmayabilir. Aynı zamanda ölçü olarak da vermek istiyorum size. İlk olarak parçayı önüme ters yatırmam gerekiyor. Katlayacağım. Katladıktan sonra sağ ve sol kısımlarından birleştirmeye başlayacağım parçamı.
Evet, şu yanlardan nasıl bir katlama ve birleştirme için ayırma yaptığımı göstermek istiyorum. Parçanın büyük kare parçamızı üstten katladım. 20 santim önden, 20 santim de arkadan bırakacak şekilde, yani toplamda kol çevremiz 40 santim olmuş oldu. 20'ye ölçtüm. Oraya da 2, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kutucuğu aldım. 10'uncuyu tepede bıraktım. 10'uncu tepede kaldı, döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 9'da da tutturdum yani. Şöylece. 10'uncu tepede. Aynı şeyi diğer kolda da yaptım. Aynı şekilde saydım, yine buradan 9 tane 10'uncuyu tepede tuttum. Arkada da 9'u bırakıp birleştireceğim yerlere yer belirleyici ile tutturdum. Burada da bir 20 santimlik pay bıraktım. Yani ne demek oluyor bu? Buraya gelene kadar arkayla birleşim yapacağım. Burada duracağım. Aynı şekilde açıklık devam edecek. Buraya geldiğimde de buraya kadar açık öreceğim. Buradan sonra da birleşip şu şekilde yerine oturtacağım. Şöyle göstereyim. Kolu oluşturmuş olacağım. Burayı birleştirerek. Dediğim gibi benim şimdi bu kenarım açık. 46. sıranın son kenarını örmedim. Ancak siz örüp dikerek de birleştirebilirsiniz. Ben şimdi örerken tutturacağım. Nasıl yaptığımı da detaylarıyla gösteriyorum. Burada 9 kutucuğu da burada bırakmıştım. Bu 10'uncu tepedeydi ya. Şimdi ne yapıyorum? Tekrardan sayarak ikisinin bunun olduğu yere, şimdi bu 2, 4, 6, 8, 9 buraya birleşecek. Yani bu 9'uncu kutucuğun olduğu yere bu ilmeğimi arasından kaydırarak geçireceğim burada. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve hemen geliyorum buraya, bu köşenin diğer üçüncüsünü örüyorum. Şimdi burada söylemem gereken bir şey var ki şunu şuradan da çıkartayım artık. Takip edeceğim nokta bu birleştiğim kısım, altındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben hep onu takip ederek birleşmeye devam edeceğim. Şimdi burayı birleştirdikten sonra buraya 3 taneyi ördüm. Şimdi tığımdan çıkıyorum. Altını takip ediyorum ya. Bakın zaten şurayı göstereyim. Hemen altını takip edeceğimi söylemiştim. Battığım noktanın. Orası da tam olarak bu oluyor. Bu ilmeği de şimdi buradan, tığımdan çıktıktan sonra buradan batıp hemen alıp arkasından geçiriyorum. Daha sonra tığımın üstüne ip alıyorum. Buradaki boşluğa geliyorum. Ve 3 tane ikili trabzanımı bu boşluğun içine örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Hemen bakın bunun altındakinde sıra bu. Bunun dibinden batıp ilmeğimi oradan geçiriyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Buraya geliyorum. İki, 3. Tekrardan tığdan çıktım. Takibini de yapıyorum bu arada. Hangisinde sıra? 1, 2. Bunda sıra. Sırasıyla devam ediyorum. Onun dibinden batıp tığımı, ipimi oradan ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar tığın üstüne ip aldım. Buradaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzanı buraya örüp tığdan çıkıyorum ve bunun yine takip ediyorum. 1, 2, 3 altındakinde sıra. Tığımı çıkardım. İlmeğimi de geçirip şöyle göstereyim arkadan da. Bakın gayet muntazam bir şekilde görüntüsü de arkadan kol evimi oluşturmaya başladım.
Şimdi bu kısma kadar aynı bu gösterdiğim şekilde ilerleyeceğim. Boşluğun içine 3 tane ikili trabzan, tığdan çık, sıradaki, yani hemen şöyle göstereyim, biraz daha yaklaşayım. Bakın sırasıyla hepsini, bunun altındaki hangisi ise hemen onun dibinden bu defada batacağım. İlmeğimi oradan geçireceğim. Aşağıya kadar birleştireceğim yere kadar da bu mantıkla devam ediyorum. Sona doğru yaklaşınca göstermek istedim yeniden. Burada 3 taneyi yaptım. Bakın hepsini sırasıyla devam ediyorum. Şimdi bunun altındaki de bu. Hemen buradan da batıp ilmeğimi çıkartacağım. Şuradan. Daha sonra artık bu yer belirleyicimin bulunduğu son yerdeyim. Burada son birleşmeyi yapıp diğer birleşme yapacağım yere kadar birleşmeden devam edeceğim. Şimdi bunu da birleştireyim bunun altına. Şurası hemen bakın devam ediyor kutucuklar alt alta. Şimdi buradan dümdüz birleşmeden buraları örmeye başlıyorum. Burayı da hiç birleştirmeden nereye kadar devam ettiğimi göstermek istiyorum. Ve şu birleştirdiğim yeri de göstermek istiyorum şimdi size. Hemen çıkayım tığdan. Biraz kadrajı da açalım. Bakınız. Şurası birleştiğim yerim. Kol evin oluştuğu yer. Arkasına da baktığınızda şöyle bir dümdüz güzel bir görüntüsü var. Diğer birleşmeye gideceğim nokta bayağı bir şu yer belirleyicimi taktığım yere kadar öreyim. Karşıda da bunu birleştireceğim noktayı bulup oradan başlıyorum yeniden kol evini, kol parçasını oluşturmaya. Şimdi ben buraya kadar hiçbir farkı yok. Boşluklara birer kutucuk örerek aynı burada başladığım gibi devam ediyorum. Yalnız arada bir zincirimiz vardı. Ben burada o zinciri çekmeden geldim. Aradaki bir zinciri çekeyim. Öyle devam ediyorum. Burada yer belirleyicimi taktığım noktaya geldim. Şimdi artık onun içine ördükten sonra karşı tarafla birleşmeye başlayacağım. Başlayacağım ilk nokta ise şuraya ördüğümü bunun dibine tutturacağım. Karşılıklı o şekilde ilerleyerek devam edeceğim. Hemen şimdi geliyorum. Bakın bunu nasıl karşılıklı denk getirdim. İlk tutturduğumdan itibaren aşağı doğru 2, 4, 6, 8 ve 9'u saydım. Çünkü 9 tane ayırmıştım. Burada da 2, 4, 6, 8 bu boşlukla birlikte 9. Ona göre de karşısında da aynı sayıdaki kutucuğu buldum. Üst üste koyduğunuzda zaten yer kendini gösteriyor. Hemen bu yanındaki boşluğa batıyorum. Oraya ilk üçlü grubumu örüyorum. Daha sonra da karşıyla da birleşmeye başlıyorum. Çıktım. Buradaki dipten battım. Hemen buradaki boşluğa geldim. Diğer taraftaki yaptığım işlemin aynısını burada tekrarlayarak kolumu oluşturuyorum. Çıkıyorum. Hemen bakıyorum bunun üstündeki sırayla gittiğim için tam olarak burası. Geldim, aldım.
ve devam ediyorum. Sonuna kadar da bu mantıkla birleştireceğim. Şimdi yakınlaşıp biraz da göstereyim. 3 taneyi ördüm. Karşısında bakın üstündeki bunun hemen buna battım. Sırada bu var. Bir üstündeki birleşiyorum. Bu dediğim gibi bu kısımlarda zorlanan dostlar direkt bu kenarı örüp içten dikiversinler. Çok daha kolay olacaktır. Ben dikişi sevmediğim, örerken birleştirmeyi sevdiğim için mümkün olan en az kullanıyorum iğneyle işini sonlandırmayı. O zaman sonuna kadar devam edip geliyorum. Sonuna doğru geldim. Şimdi burada artık köşedeki son birleştirmeyi yapıyorum. Sonuna doğru geldim. Şimdi burada artık köşedeki son birleştirmeyi yapıyorum. Burada da sonuna kadar geldim. Şimdi şuradaki 3 taneyi ördüm. Hemen buradan devam ediyorum. Bakın burası benim son batacağım yer. Köşeden önce. Şimdi burada köşenin diğer üçlüsünü de örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Şunu şuradan çıkartayım. Karşısındaki hemen şu köşenin içinden köşe yapacağım, yani orayı batıp çıktım. Bir zincir çektim ve burada ilk örmüş olduğum üçlü grubun ilk trabzanına batıyorum. Şöyle ipimi de sıkıştırdıktan sonra bu tarafın kolunu da birleştirmiş olduk. Hemen şöyle ipimi keseyim. Öncesinde de şöyle bir size göstermek istiyorum. Kadrajı açarak nasıl bir, bakın, şal hırkamın boyun kısmı. Şu üstünden şeyleri de alayım hemen. Yer belirleyicileri bu tarafta var mı? Yok, tamam. Şimdi ipi orada kestikten sonra püskül takımı yapacağım. Püskülleri nereden itibaren takmayı planlıyorum? Şöyle söyleyeyim. Kol yaptığım, şu birleştirdiğim kolun olduğu yerden de yapacağım. Buradan aşağı ineceğim. Bu yanlara da koyacağım ve etek ucuna koyacağım. Beraberce nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum püskülleri. Evet, kolları tamamlamıştık dediğim gibi. Şimdi püsküllerini saracağım ama şunu belirtmek istiyorum. Ben böyle hemen üstüme pat diye alıvereceğim. Sırtımı da sıcak tutacak. Boyu da uzun. Hani böyle önünüze doğru sarmak mümkün değil belki ama şık durumu, havalı bir duruş için, aynı zamanda sırtınızı da sıcak tutacak bir parça olarak değerlendirin bunu lütfen. Şu aşamada kolunuzun şöyle falan kalıyor bu kol. Zaten üstümde gördüğünüz gibi. Dilerseniz bu kolu buraya kadar örerek şuradan başlarsınız hemen. İstediğiniz boya kadar uzatabilirsiniz. Ben püskül takacağım. Kollar uzun olsun istemiyorum. Yani boğazlı bir kazak giydiğimde kazağın kolu gözüksün istiyorum. İçinden daha hoşuma gidiyor öyle duruşu. Siz zevkinize göre dediğim gibi çok basit, aynı teknikle, aynı iple etrafını dolanmaya başlayabilirsiniz. İşte kolu geniş yapmak istiyorsanız bir üçlüyü buraya, bir üçlüyü buraya yaparak her boşluğa üçlü örersiniz. Dar yapmak, bir tık toplamak istiyorsanız da burada şuraya bir, şuraya bir, şuraya bir yaparsınız. Burayı şöyle bir toparlayıp öyle de devam edebilirsiniz. Lastik örüp bileğe oturtabilirsiniz. Yani çok havalı, çok değişik kullanımlara açık bir model. Şimdi ben püskülü dediğim gibi şöyle hemen bir parçaya sararak hazırlayacağım. Başlayayım, hazırlayayım. Size de göstereyim nasıl yaptığımı daha sonra. Üstünde de bir miktar göstermek istiyorum çünkü. Evet, şöyle geldim tam buraya. Bakın, kolun altından birleştirdiğim yerin iç tarafından, birleştirdiğim yerin şöyle iç tarafından yaptım. Şimdi kolun etrafına da yapacağım. Şöyle yanlara da yapacağım. Onu da göstermek istedim. Nasıl yapıyorum? Hemen birçoğunuz tabii ki aslında bunu biliyorsunuz ama bilmeyenler için uzunluğunu bana ideal gelen bir karton, bir şey, herhangi bir şey, sarabileceğim bir şey alıyorum.
Ve şöyle bir tarafından elimle yerleştiriyorum. Şöyle. Ucu yukarıda kalıyor ipin. Sonra başlıyorum sarmaya. Şu ipi de burada takılmış. Şu şekilde sarmaya başlıyorum. Çok fazla ihtiyacım olacak. Çünkü tam çevresini kolu da geçeceğim için, tam çevresi derken bir tek omza, boyuna gelen yere geçmeyeceğim. Şöylecene kol ve aşağı etek ucuna doğru dolanacağım. Şimdi keserken nasıl kesiyorum? Bu ipi, ucunu buraya tutmuştum ya, bu da yukarıdayken bunu buradan alıyorum. Sonra buradan da şu kısımdan, ikisinin ucunun açık olduğu kısımdan da burayı kesiyorum. Daha sonra bu püskülleri yerleştireceğim yere, ki şimdi burada önüme yatırdığımda size göstermem çok zor ama üstümde çok daha iyi göreceksiniz püskülleri. Ne sıklıkla nerelere yerleştirdiğimi. Bakın mesela kol altından şuradan başlıyorum. Gönlünüze göre dilediğiniz yoğunlukta ve dilediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. 2-2 alıp yerleştiriyorum ben. Çok yoğun, böyle çok kalabalık olsun istemedim. Burada da hemen buraya kol ağzında, dilerseniz hemen yanındakine yapıp dilerseniz bir tane atlayıp da yapabilirsiniz. Ben kolda bir tane atlayacağım mesela. Onun için de buradan hemen 2 tane daha alıyorum. Burayı atladım, buraya yapıyorum. Şöyle aldım, içeriden çıkardım, içinden aldım, geçirdim. Bu şekilde de geçeceğim. Şimdi şu ön tarafa da nasıl taktığımı size göstermek istedim hemen. Şimdi öne de geldiğimde şurada kolu birleştirdiğim yer vardı ya, burada kolu. Hemen orada da oralara, tam olarak birleştirdiğim noktalara takacağım. Şu sökülen kısımdan olan sarma kısmıydı. Burası biraz böyle elimle düzeltmeye çalışıyorum. Dalgalı dalgalı olsun, o üstte de düzeliyor. Mesela ilk birleştiği yer buldum, taktım. Hemen oraya şöyle alıp sıkıştırıyorum. Bakın. Burada birine atlıyorum, birine yapıyorum. Birine atlıyorum, birine yapıyorum. Şimdi bunu, buradakini atlayıp hemen buradakine geleceğim. Şuraya batacağım. Ve 2 tane de oraya takacağım. İşte bu şekilde de püskülleri yerleştiriyorum. Siz de kafanıza göre, gönlünüze göre yapabilirsiniz. Dediğim gibi kolu uzatıp püskül takmadan lastik de örebilirsiniz. O zaman ben püskül takımını yerine yerleştirme işlemini tamamlayıp geleyim. İp miktarları hakkında bilgi vereyim. Tam da istediğim gibi evde böyle özellikle sabahları uyandığımda kalkıp sırtıma alabileceğim bir şalı örmüş oldum. Vermiş olduğum ölçülerde örerseniz 36'dan 40 bedene kadar hanımefendilere çok rahatlıkla uyacaktır. 110 santimde unutmayın uzunluğu. Kolları da çok uzun istememiştim. Kolu sonradan da uzatabilirsiniz. Boyu daha fazla uzamasın. Tabii ki hani siz de benim gibi orta boylardaysanız. Ölçüyü çok rahat, etrafını fazla örerek istediğiniz genişliğe kadar örebilirsiniz. Büyütmek o açıdan çok kolay. Ördüğümüz hanım dilendi parçasını büyüttükçe modelimiz de büyüyor. Kol evini, kolları nasıl oluşturduğumuzu da anladık. Püsküller bence çok tatlı bir hava veriyor. Hatta çok vaktim yok diye tek uçlarına çok yoğun takamadım püskülleri. Daha yoğun olsa daha da güzel olur. Bunu da belirteyim. Toplamda 3 adet ip açtım. Üçüncüden artan bu. Onu da söyleyeyim. Daha fazla, yani sanırım biraz daha büyüğü için 3 tane tam olarak yeterli olacaktır kanaatindeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğinizde her zaman olduğu gibi sizden bir kalbinizi rica edeceğim. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz, abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.